Herkese merhaba. Bugünkü konumuzda bilginin sarsılmaz bir temel üzerine nasıl inşa edilebileceğini, yani o büyük kesinlik arayışını konuşacağız. Gelin bu devasa felsefi projenin derinliklerine birlikte inelim. Şöyle bir düşünün. Etrafımızdaki her şeyin sürekli değiştiği, fikirlerin gelip geçtiği bir dünyada herhangi bir şeyden nasıl %100 emin olabiliriz ki? İşte bu hepimizin aklını kurcalayan bir soru. Ve tam da bu soru 18. yüzyıl filozofu Christian Wolff'un kafa yorduğu temel meseleydi. İşte bu arayışa Wolff'un getirdiği bir çözüm var. Adeta bir mimari proje gibi tasarlanmış, her şeyi kapsayan bir bilim planı. Gelin şimdi bu planın detaylarına bir bakalım. Karşınızda Christian Wolff. Onu sadece bir filozof olarak değil, Alman aydınlanmasının bir düşünce mimarı olarak düşünmek çok daha doğru olur. Onun hayali, etraftaki dağınık bilgi kırıntılarını alıp onlardan sarsılmaz sağlam bir yapı inşa etmekti. Peki, Wolff'a göre felsefe neydi? İşte tanımı. Mümkün oldukları ölçüde mümkün olan her şeyin bilimidir. İlk bakışta biraz karmaşık gelebilir değil mi? Ama buradaki kilit kelimeler bilim ve mümkün. Wolff için felsefe sadece şu an var olan şeyleri değil, olabilecek her şeyin temel yasalarını ortaya çıkaran bir disiplindi. Kök nedenleri araştıran bir bilim yani. Yani Wolff'un felsefeye biçtiği rol bambaşkaydı. Şöyle düşünelim. Tarih bize ne oldu sorusunun cevabını verir. Matematik şeylerin miktarını, ölçüsünü söyler. Ama felsefe bir şey neden var ve var olması nasıl mümkün oldu diye sorar. Varlığın o en temel nedenini araştıran asıl bilim işte felsefenin ta kendisiydi. Peki böyle devasa bir yapıyı, yani varoluşun nedenini araştıran bir bilimi inşa etmek için hangi aletlere ihtiyacımız var? Sağlam temeller nasıl atılır? İşte Wolff'un kanıt arayışı tam da bu sorulara bir cevap. Wolff için felsefe öyle havada uçuşan kişisel görüşlerin çarpıştığı bir alan olamazdı. Hayır. O felsefeye tıpkı bir matematikçi gibi yaklaşılması gerektiğini söylüyordu. Nasıl bir geometrici kesin ilkelerden yani aksiyomlardan yola çıkarak bir teoremi adım adım kanıtlarsa, bir filozof da hakikati aynen böyle ispatlayarak ortaya koymalıydı. İşte Wolff'un meşhur yönteminin 3 temel adımı. Birincisi, terimlerini tanımla. Yani ne hakkında konuştuğunu herkesin aynı şekilde anladığından emin ol. Belirsizliğe yer yok. İkincisi, tartışılmaz ilkeler bul. Öyle ki kimsenin hayır bu doğru değil diyemeyeceği kadar açık ve kesin temellerle başla. Ve üçüncüsü, bu temelden yola çıkarak mantıklı sonuçlar çıkar. Her bir adımın bir öncekinden doğal olarak aktığı sağlam bir argüman zinciri kur. Bu aslında düşünceye bir disiplin getirme çabasıydı. İşte bu titiz yöntemi bir pusula gibi eline alan Wolff, adeta bütün bir gerçekliğin haritasını çıkarmaya koyuldu. Şimdi gelin, onun inşa ettiği bu devasa bilgi mimarisine, yani sistemin kendisine daha yakından bakalım. Onun hayali neydi biliyor musunuz? Her bir bilgi parçasının doğru rafta durduğu, birbiriyle konuştuğu ve hepsi bir araya geldiğinde devasa, anlamlı bir bütün oluşturduğu bir kütüphane gibiydi. Şimdi o kütüphanenin mimari planına, yani o haritaya bir göz atalım. Her şey en temel ayrımla başlıyor. Felsefe ağacının kökü iki ana gövdeye ayrılıyor. Bir tarafta teorik felsefe var, yani bilmekle ilgili olan her şey. Diğer tarafta ise pratik felsefe, yani eylemek, yapmakla ilgili olan kısım. Bu aslında insanın iki temel arayışını temsil ediyor. Anlama arayışı ve doğru yaşama arayışı. Şimdi teorik tarafa biraz daha yakından bakalım. Bu gövde de kendi içinde iki ana dalı ayrılıyor. Biri bildiğimiz, gözlemlediğimiz fiziksel dünyanın bilimi olan fizik. Diğeri ise çok daha temel bir dal, metafizik. Yani bu fiziksel dünyanın ardındaki ilkeleri, varlığın ta kendisini inceleyen alan. Ve işte sistemin ne kadar incelikli, ne kadar detaylı olduğunu burada görüyoruz. Metafizik dalı bile kendi içinde 4 küçük dala ayrılıyor. Varlığın ne olduğunu genel olarak inceleyen ontoloji, maddi dünyayı bir bütün olarak ele alan kozmoloji, insan ruhunu ve zihnini inceleyen psikoloji ve son olarak akıl yoluyla Tanrı'nın varlığını araştıran doğal teoloji. Gördüğünüz gibi her şeyin sistemde bir yeri var, hiçbir şey havada kalmıyor. Peki haritanın diğer tarafında ne var? Hadi şimdi eylemlerimizin bilimine, yani pratik felsefeye geçelim.
Burası da kendi içinde üçe ayrılıyor. Birey olarak nasıl doğru davranmamız gerektiğini inceleyen etik, toplum ve devlet içindeki eylemlerimizi düzenleyen politika ve aile ya da hane içindeki ilişkilerle ilgilenen ekonomi. Dikkat ettiniz mi? Bireyden başlayıp aileye, oradan da devlete uzanan müthiş bir yapı. Ve işte Wolff'un kendi sözleri tüm bu anlattığımız haritanın ana fikrini o kadar güzel özetliyor ki, felsefenin tek tek parçaları o kadar birbirine bağlıdır ki, biri diğeri olmadan açıklanamaz. Yani ona göre Tanrı hakkındaki bir bilgi, ruh hakkındaki bilgiden bağımsız olamaz. Ruh hakkındaki bir bilgi de nasıl doğru eğileceğimizden. Hepsi tek ve kopmaz bir zincirin halkaları gibi. Peki iyi güzel de her parçası birbirine bu kadar kusursuzca bağlı bu devasa sistemin nihai amacı neydi? Wolff neden böyle bir şeye girişti? Cevap sadece bilmiş olmak için bilmekten çok daha derinde. Gelin şimdi bu büyük filozofun asıl tutkusunu keşfedelim. Wolff'a göre bu kadar çabanın, bu bütün sistemin amacı asla sadece bilgi biriktirmek değildi. Bu, felsefenin sadece fil dişi kulelerde yapılan akademik bir uğraş olduğu fikrine adeta bir başkaldırı. İşte asıl amaç burada yatıyor. Felsefe ne işe yarar? Wolff'a göre felsefe bizi girişeceğimiz işlerde daha öngörülü, daha basiretli yapar. Davranışlarımızda daha dikkatli, daha tedbirli olmamızı sağlar. Ve en nihayetinde bizi gerçek insani mutluluğa ulaştırır. Yani daha mükemmel bir versiyonumuza doğru sürekli ilerlememizi sağlayan bir yol haritasıdır. Ve işte bu sözü Wolff'un tüm projesinin kalbini ortaya koyuyor. Gerçek mutluluk daha büyük bir mükemmelliğe doğru sürekli ilerlemede yatar. Anlıyor musunuz? Gerçekliği anlamak aslında kendimizi geliştirmenin ve mutluluğu bulmanın ta kendisi. Bilgi sadece bir güç değil, aynı zamanda mutluluğa giden bir. Wolff'un bu devasa sistemi bize neredeyse her şeyin bilinebileceği umudunu veriyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? İnsan zihni gerçekliğin bütün haritasını gerçekten çıkarabilir mi? Her şeyi bilmek mümkün müdür? İşte bu soru Wolff'un mirasının neden bugün bile bu kadar canlı ve tartışmaya açık olduğunu gösteriyor. Üzerine düşünmeye gerçekten değer.